Herkese merhaba, ben Ceren. Bugün baştan sona bir ceket dikeceğiz. Gördüğünüz teknik çizime yakın bir ceket dikeceğim. Bu teknik çizimden farklı olarak ben bu cep yerine fileto cep çalışacağım. Bir de benim kalıbımın göğsünde bir pens var. Kolda 2 parçadan oluşuyor. Bu tip farklılıklar olabilir tabii. Sizin elinizdeki dergileri de karıştırın. Bu kalıba benzer, bu teknik çizime benzer kalıplar varsa siz de çalışabileceksiniz. Ben kalıpları hazırladım. Kağıda aktardım. 1 santim dikiş payıyla bütün parçaları kesiyorum. Bir kalıp hazırlamadaki en önemli nokta kalıptaki tüm işaretlerin kumaşa doğru aktarılmasıdır. Ben uçan bir kalemle tüm noktaları tek tek kumaşa aktarıyorum. Penslerin de güzel dikilebilmesi için tabii çizgilerin doğru olması çok önemli. Pens dikiminde bu kenardaki noktaları kesiştiriyorum ve iğneliyorum. Daha sonrasında pensin ucunun biteceği yerle kenar çizgilerini bir cetvel yardımıyla birleştiriyorum. Bunu daha düzgün bir dikiş yapmak adına yapıyorum. Normalde göz kararı da çok rahat yapabildiğimiz bir işlemdir ama böyle olunca çok daha temiz olur. Makinede bir sağlamlaştırma dikişiyle başlıyorum ve pensin bittiği uç noktada sağlamlaştırma dikişi ya da geri dikiş yapmadan ipi kesiyorum. Sonra ipleri gerginleştirmeden sadece uçtan bir düğüm atıyorum. Pensleri ütülüyorum. Burada pensleri iki tarafı ayrı ütüleyip sonra aşağı doğru ütülüyorum. Aslında ben normal bir ceket kalıbı çalışacaktım ama sonrasında bitişi biye ile yapmaya karar verdim. Biye ile yaptığım zaman tabii katlama payı olmayacak. Bu yüzden verdiğim birer santimlik dikiş paylarını şu anda keserek iptal ediyorum. Anlayacağınız bir kıvırma payı olmayacak. Ben kapanışları biye ile yapacağım. Ön beden için bir elyaf kesiyorum. Bunu göz kararı kestim ben. Ön bedendeki pensi kapattıktan sonra kapitone çalışacağım. Çünkü desenlerin pensli beden üzerine dağılmasını istiyorum. Burada kumaşla elyafı birbirine güzel sabitlemek, birbirine iyi sabitlemek çok önemli. Yoksa elyaf birikme yapar ve desenleriniz çok bozuk olabilir. Ondan sonra arka bedenin, 2 parça olan arka bedeni birleştiriyorum ve ütüyle açıyorum. Sonrasında kolu kalıplarını dikiyorum ve yine açarak ütülüyorum. Bütün yaptığım dikişleri hep açarak ütüleyeceğim bundan sonra. Yine arka bedene uygun kestiğim elyafı kumaşın üzerine koyuyorum ve güzel her yerden sık sık iğneleyerek 2 katmanı birbirine sabitliyorum. Şu anda makinede yaptığım ayarları görmektesiniz. Makinede dişlileri düşürdüm ve serbest nakış ayağı taktım. Ve quilting iğnesi takıyorum makineme. Daha sonrasında da bir önceki videomda bahsettiğim gibi makine ve kendi el hareketlerimi koordine ederek istediğim kapitone nakış desenlerini serbest nakış ayağıyla yapıyorum. Bu işlem aslında çok eğlenceli. Bunu öğrenmenizi tavsiye ederim. Benim de ilk bu desenle çalışmam gerçekten yaparken çok zevk aldım. Böyle bir fileto cebin cekete güzel olacağını düşündüm. Yerini ayarlamak için bir kumaş parçasıyla denemeler yapıyorum. Elimin ölçüsünü alıyorum. Rahat geçeceği şekilde yaklaşık 14 santimlik bir ölçü aldım.
Şimdi cep kapağını dikeceğim. 14 santim istediğim genişlik, cep kapakları da 3'er santim olacak. Bundan sonra dikiş paylarını ekleyeceğim. Yandaki katlama payı, cep kapağını çift kat kullanacağım için 3-3-6 santim, birer santim dikiş payıyla 8 santim. Genişlikte de 14 santim ama onun iki tarafına 2 santim pay vereceğim. Dikerken daha kolay çalışmak için. Bunu ilerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Yani 8'e 18'lik 2 tane parça kesiyorum. Bu birinci cep kapağım. Dediğim gibi 8'e 18 santimlik bir parça kestim. Ölçülerin nereden geldiğinden de bahsediyorum ki siz kendi isteklerinize göre her şeyi özelleştirebilin. Ben bunu kendi ölçülerimle, kendi istediğim ölçülerde yaptım. Çıkardığım cep kapaklarını kesiyorum. Cep kapaklarını dediğim gibi ikiye katlıyorum ve bir güzel ütülüyorum. Şimdi cep kapaklarına göre cep torbası keseceğim. Bunun için cep kapağının boyu benim için önemli. O yüzden üstüne yerleştiriyorum ve astarlı kullandığım kumaştan o genişlikte 38 santim uzunluğunda bir parça kesiyorum. Bu 38 santimi tamamen göz kararı verdim. Siz de elinizin uzunluğuna göre belirleyebilirsiniz. ...14 santime 3 santimlik bir dikdörtgen oluşturdum ön bedende. Ondan sonra kılavuz çizgi olsun diye bütün kesişimlerin çizgilerini uzattım gördüğünüz üzere. Cep kapağının dikiş paylarını dahil etmeden yine bir çizdim. Şimdi yapacağım şey bu çizgilerle beden üzerindeki, ön beden üzerindeki çizgileri kesiştirmek olacak. Dediğim gibi 2 santim kenarlardan, 1 santim de aşağıdan vermiştim. Ben bunu tekrar çizdim. Şimdi bu noktaları birebir kesiştirerek cep kapağını yerleştiriyorum. Ve cep kapağını dikerken kaymaması için iğneliyorum. Siz de kılavuz çizgilerinizi böyle uzatırsanız cep kapağını yerleştirirken hiçbir sorun yaşamazsınız. Aynı şeyleri cep torbası için de yapıyorum. Cep torbasını ise çizmedim. Sadece onu hizalıyorum. Daha sonrasında uçan kalemle dikmem gereken yerleri işaretleyeceğim. Bunu direkt siz çizip de yapabilirsiniz tabii. Uçan kalemle yine ütüyle uçan kalemler bu. Bunları çok kullanıyorum ben. Görüyorum. Ve o noktaların üzerinden geçiyorum dikmem gereken yerleri. Dikeceğim yerleri göstereceğim. Bu noktayı baştan başa dikeceğim. Ve aynı şekilde bu noktayı da buraya kadar dikeceğim. Yan dikişleri kesinlikle geçmeyeceğim. Sadece işaretli alanları dikiyorum. Dikiş paylarını kesinlikle geçmiyorum. Bakın şimdi burada geliyor dikiş. Ve tam olarak o kesişme noktasını bırakıyorum. Yani dikiş payına asla geçmiyorum. Aynı şeyleri cep torbası için kullandığım astarlı kumaşta da yapacağım. Kumaşın arkasından güzel bir kare yakalayamadığım için ben bundan sonraki işlemleri önünden anlatacağım. Daha iyi görünmesi açısından dikiş paylarını katlıyorum. Burada hatırlarsınız cep torbasının geleceği yerin orta çizgisiydi bu. O çizginin kenarlarında verev çizgilerle dikişlerin bittiği yerleri birleştiriyorum. Ve buradan kesiyorum. Bu verev kesikler cebin daha temiz yerleşimi için önemli. Bunları ucuna kadar kesiyorum. Ve öndeki her şeyi arka tarafa geçiriyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra ben ütülüyorum. Siz de mutlaka ütüleyin, çok daha kolay olacaktır. Sonra dikişin arkasında görünen bu iki kenarda, bakın burası verdiğim 2 santimlik dikiş payı, onun arkasında kalan bu üçgen alanı dikiyorum.
Yani cep kapağıyla bedenin içinde verdiğimiz o verevliği birbirine dikiyorum. Elimi koyarak test ediyorum ve dikiş torbasını dikeceğim. Dikiş torbası dikiş paylarına dikiliyor. Bunun kumaşınızı düzlediğiniz zaman zaten nereye dikmeniz gerektiği çok apaçık ortada olacaktır. Cep torbasını bir güzel düzenliyorum ve dışarı taşan kısımları keseceğim. Bunun için bir işaretliyorum ilk önce. Daha sonra da overlock dikişiyle bir güzel temizliyorum burayı. Fazla kalan elyafları kesiyorum. Artık son aşamaya doğru geldik. Her bir parçadaki fazla elyafı keserek uzaklaştırıyorum. Bütün parçaları temizledim. Arka bedenle ön bedenlerin omuz dikişlerini kapatıyorum. Kapattıktan sonra dikişleri açarak ütülüyorum. Evet, omuz dikişlerini kapattım ve bir güzel ütüledim. Şimdi ise yan dikişleri kapatacağım. Yine yan dikişleri tek tek kapatıyorum ve ütüleyerek açıyorum. Kol dikişlerini kapatıyorum. Kolu da bedene taktım. Kolun boyunu istediğim uzunlukta kesiyorum. Bundan sonra artık son aşamaları kaldı. Yakaları ufak bir vatka takıyorum. Ve biye hazırlıyorum. Biyeyi 4 santimden kestim ben. Astarı da yine aynı şekilde diktim ama bu kısımları göstermedim. Çünkü astar dikişiyle ceketin dikişi birebir aynı. Astarı ceketin içine yerleştiriyorum. Bundan sonra biye dikişi kaldı. Temiz bir biye dikişi olması için bu astar, elyaf ve kumaşı kenarlarını dikeceğim ve sonra biye geçireceğim. Bu biyeyi dikerken işimi gerçekten çok kolaylaştıracak. Şimdi hazırladığım biyenin dikimine geçiyorum. Zaten ütüde belli olan yerden biyeyi dikiyorum. Sonra katlıyorum ve tekrar dikeceğim. Ama bu adımdan önce ben iç tarafa diktiğim biyeyi katlayıp komple bir ütülüyorum. Çünkü kumaşım çok kalındı ve biye birleşim yerleri biraz pot duracaktı. Bunun olmaması için ben çok güzel sert bir şekilde oraları ütülüyorum ve oraları da dümdüz hale getiriyorum. Ve şimdi de biyeyi çevirip son dikişini atıyorum. Ceketin bitmiş hali de böyle görünüyor. Umarım beğenirsiniz. Bir önceki videomda bu kapitone desenleri nasıl yaptığımı adım adım çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. İzlemediyseniz o videomu da mutlaka izleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.